tavuk derisinden sarma dolma yapıyoruz. Bir iki. Sevgili dostlar, bugün size şöyle harika bir tavuk derisinden sarma yapacağım. Gerçekten güzel ve mükemmel oluyor. Onun için 1 kilo tavuk derim var. Güzelce ayıkladım, yıkadım, tertemiz yapıp tabağıma aldım suyunu sırkıttıktan sonra. 1 demet maydanozum var. 3 tane yeşil biberim var. 1 tane domatesim var. 1 tane narım var ama narın hepsini koymayacağım. Soğanım var, sarımsağım var. Zeytinyağım var, pirincim var ve baharatlarım var. Şimdi sırasıyla yapalım. Dur anne. Defne yaprağını unuttum. Evet, defne yaprağım var. Ve 2 bardakta şöyle pirincim var. Pirincim yerli ve pirinç dostlar. Salça var. Tamam. 1 kaşık da salçam var. Şimdi önce pirinçlerimizi yıkayarak ve soğanlarımızı doğrayarak başlayalım işe. Normal inşallah doğrayacağım. Bakın olabildiğince küçük doğradım dostlar. Şimdi sıra maydanozumuza geldi. Şöyle maydanozumuzun da hepsini değil bir kısmını doğrayacağım. Emin olun sapları çok değerli. Aslında maydanozun en güzel yerini çöpe atıyoruz. Bakın dostlar hepsini ince ince kıydım. Siz de kıyabildiğinizin en incesini kıyın lütfen. Doğrayın, kıyın. Ya doğrayın. Her ne siz de bilmiyorum dostlar. Ben de bildiğim üzere konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Hayır, ben dile çevrilecek şekilde olanı söylüyorum. Hani dil çevresinde. Çünkü dünya çapında çok izleyenlerin var senin. Allah razı olsun izleyenlerden. Evet, Hindistan'a teşekkür ederiz. Çin'e, Hong Kong'a teşekkür ederiz. Avustralya'ya teşekkür ederiz. İsveç'e teşekkür ederiz. Almanya'ya teşekkürler. Yunanistan, Ermenistan'a teşekkürler. İzleyici kitlen. Evet. Irak'a teşekkürler. Azerbaycan'a çok teşekkürler. Hani dünyanın birçok yerinden izleniyorsun. Bazen Kore'den bile izleniyorsun anne. Öyle mi? Evet, istatistik verilerinde görünüyor. Görmeden dost olmak. Evet. Ne kadar güzel. Bir de Afganistan'da bayağı izliyor seni. Allah razı olsun. Evet. Şimdi doğrama işlemimiz bitti dostlar. Ne yapıyoruz? Sırasıyla böyle yıkadığımız pirinçlerin içine. Evet, yıkanan pirinçlerimizin içine hepsini şöyle koyuyoruz. Bıçağı elime döktüm dostlar. Koyuyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu. Şöyle nanemizi koyuyorum. Bakın naneyi de eline sağlık, arkadaşımın çok güzel kurutmuş. Ondan sonra birazcık kimyon koyuyorum dostlar. Çünkü buna kimyon çok güzel gider. Dostlar baharatınızı herkes kendine göre atın. Karabiber attı annem. Şimdi 1 kaşıkla ben buna tabii açabilirsem gayret. Şeker koyacağım dostlar. Çünkü bu şekersiz olmaz. Şeker buna çok güzel bir tat verir. Ve şimdi bir de tuzunu attım mı
Bakın şöyle, herkes tuzu da kendine göre atsın. Lütfen çok atmayın. Kendi sağlığına göre. Şimdi ben böyle biraz acılı olsun istiyorum. Onun için 2 kaşık pul biber attım sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir bardakta zeytinyağımızı şöyle ilave ediyorum. Ve hakkınızı helal edin. Ben elimden karıştıracağım. Bakın şöyle güzelce iyicene karıştıralım ki eşit olsun her şeyi. Çok güzel bir sarma içimiz oldu, dolma içimiz oldu. Bir tane elimde saracağım, bir tane de tahtada saracağım. Hangisini daha iyi yaparız diye düşünüyorsanız onu yapın. Şöyle bir kaşık koyacağım içine. Tavuk derisine Evet. sarma. Tavuk derisinden harika bir sarma yapacağız ve güzel olacağından ben eminim. Ve bakın şöyle biraz kayıyor ama idare ediyoruz işte dostlar. Bakın çok güzel oldu. Harika oldu. Şu şekilde koyalım. Şöyle dibine 2 tane defne yaprağı koyacağım. 2 de üstüne koyacağım. Bir de elimde deneyin bakalım dostlar. Şimdi şöyle alıyorum. Şöyle koyacağım. Yanlış sarıyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Şimdi oldu. Bakalım görelim. Nasıl olacak? Hangisi daha güzel olacak göreceğiz. İçini dolu dolu koyalım dostlar. 2'şer tane alsanız, her servis tabağına 2'şer tane koysanız insanları doyurur diye düşünüyorum ben. Bakın. Şu şekilde sarıyorum elimle. Bakın. Çok güzel oldu. Böyle de güzel oldu. Sizler nasıl beceriyorsanız öyle sarabilirsiniz. Dostlar. Sen zaten bir ölçek harikasısın. Canım. İçimizde tam denk geldi. Şöyle. Ucar ya dostlar. Harika oldu. Şimdi inşallah bunları da koyduk muydu yerine. Oh, değmen keyfine. Nazar ettin kendine ya da benim gözüm değdi. Çok güzel oldu. Çünkü benim gözüm pistir. Benim nazarım değer. Ve şimdi Bilen bilir. Çok pis nazarım var. Son şeye geldik. Şöyle. Çınar ağacı olsa gene yıkarım gözümle. Hadi be sen de vallahi öyle değilsin. Şimdi dostlar bunu da tabağımızı sıyıracağız. Bakın şöyle göstereyim size. Ben kendi enerjimi ve gücümü bildiğim için hep dışarıdan söylerim. Dua ederim. İyi niyetli olurum. Herhalde kızım. Önemli olan iyi niyetli olmak. Çünkü iyi niyetle baktığım için, iyi niyetle de olduğum için ve duasını edip karşıya da söylediğim için ona kolay kolay bir şey olmaz. Diyorsun. Evet. Olursa da zaten olmuştur. Ne yapalım? olmuştur. Yapacak bir şey yok. Dostlar bunu mümkün olduğu kadar küçük sarıyorum. Şu araya sığdırmam lazım. Şöyle şunu biraz geri çekeceğim ve şuraya sığdıracağım. Çok heyecanlandım yine. Evet bak dostlar bunlar bizim bahçemizin narı. Yüksek ses. Bahçemizden koparttık biz bu narları. Ya dostlar bu benim midem alındı ama niyeyse sesim de gitti. Böyle gür sesim çıkmıyor eskisi gibi. Bakın dostlar şöyle içine eşki koymadım ki bu narlarımızın eşkisi ve lezzeti çıkacak buna. Çok harika bir lezzet verecek. Şimdi de defne yapraklarımızı koyuyorum şöyle kokusunu alsın diye tamamen kokudan kurtulmuş. Şimdi
Şöyle biraz domates salçamızı güzelce ne yapacağız? Ezeceğiz. Güzel bir sos hazırlayacağız. Sıcak suyla güzelce açtım. Şimdi de birazcık da baharatlarını koyarak tatlılandıracağım şuradan. Şöyle biraz karabiber. Birazcık pul biber. Şöyle bir çenkerde ne koyacağız? Şeker koyacağız. Şeker olmazsa olmazlarımızdan dostlar. Salçamızın kendi tuzu var. Bakın şöyle bir çay kaşığı da ne koydum? Şeker koydum. İyice karıştıralım. Şimdi şöyle güzelce yavaş yavaş sosumuzu sarmalarımızın üzerine döküyorum. Üstünü basacak kadar koyacağız. Sosumuz çok geldi. Olsun, canımız sağ olsun. Evet, şimdi oldu. Çünkü pirinçlerimiz pişene kadar ne yapacak? Suyunu çekecek. Evet, şimdi oldu. Şimdi kısık ateşe koyacağız, pişecek. Pişecek dostlar. Her sarmanın, dolmanın piştiği gibi. Ağzını da kapatacağız. Ve pişmeye hazır. Tombi tombi olmuşlar dostlar. İnşallah tadı da lezzeti de çok güzel olacak. Tadımlamakta bu sefer beni çekebilirsin tadımlarken. Tamam. Şimdi ağzını kapatayım, pişmeye devam etsin ama kısık ateşte. Sevgili dostlar, bakın tenceremizin ağzını açtık. Ben 2 tanesini yedim. Bakın dostlar, bir tanesini buradan yedim, bir tanesini de buradan yedim. Ve gerçekten tadı çok mükemmel olmuştu. Şimdi şöyle alıyorum. Bakın alttan alacağım bir tanesini. Size sırf göstermek için. Yaklaşık yarım saat pişirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Bence çok mükemmel olmuş dostlar. Tadı güzel. Ben tadına mükemmel derken hani tadı gerçekten nefis olmuş. Şöyle içinden beğendiklerimi koyuyorum servise. Şunu da koydum mu herhalde tamam olacak. Suyunu tam çekmiş, kıvamında olmuş dostlar. Gerçekten tam kıvamında. Zamanında söndürmüşüm. Dostlar, bunun sırrını söyleyeyim mi? Ben azıcık uzandığımda gözüm tutuvermiş. Tarifini ver diyenlere deyin ki başında biraz uyuyun. O zaman lezzeti 10 numara oluyor diyeyim. Şöyle biraz da sosundan alalım. Sonra yerken ne yaparız? Batırırız. Evet. İşte şimdilik harika oldu dostlar. Şöyle de alalım, şuraya koyalım. Ve çok güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Eski güzel yemeklerimizi gene geri tekrar ne yapalım? Gün yüzüne çıkaralım dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.